İmproporsiyonunu biraz uzattım ama ne yapayım yani bir video alıyor bunları bu şekilde yine. Şimdi bir de temporal zamanı var. Aslında bunu ayrı bir vereceğim ama yine de bir inin devamı olarak verelim. Van sorusuna temporal zaman demek temporal. Zamanla vereceğim. Zamanla vereceğim. Burada ben akuzatif datif yapmama hiç gerek yok çünkü van direkt datif alır. Ama önünde arkasında eğer zaman olan şeyin bir proporsiyonu yoksa o gerçekten akuzatiftir. Ama şimdi şuna bir bakalım. Bakın one kelimesi sorulduğu zaman otomatikmen datif alır. Ne demek? Datif, binlerce kere datif yazalım. Görüyor musunuz? Datif alır. Peki nasıl? Wann in der Nacht. Bunlara cümle kurmasam şöyle çok dağınıklık oluyor. In der Nacht, gecenin yarısı. In der Früh, sabah erken. Şöyle cümle başı gibi görüp in der Früh, erkenden, sabah erkenden. In der Woche, hafta içinde. Hafta içinde. In dieser Woche. Bunları ayrı alacağım ama yine de bir göstereyim. In nächster önümüzdeki, nächster Woche, önümüzdeki gelecek hafta demek. In letzter Woche, son hafta içinde, geçen hafta içinde demek. Letzter Woche ya da in vorigen Woche. Vorigen de geçen hafta demek. Woche. In zwei Wochen. In zwei, bakın plural olunca den artı n'e giriyor, görüyor musunuz? In zwei Wochen olması lazım burada en. Evet. In einem Woche. Evet. 2 haftada. In zwei Wochen. In einem Monat. In einem Monat. Bak burada in zwei Wochen derken in datif altı için den artı n, bak burada koca kitapta Woche yazmış. Olmaz öyle şey. Wochen, plural olması lazım. In einem Monat. In diesem Monat. In diesem Monat. Evet. In Monat Ağustos'ta yazabilirim. Peki aylarda ne oluyor? Im Juli. Evet. Sorusu ne buraya? In welchem, wann da diyebilirim. Im Juli, im August, im Mai. Aslında küçük harfle yazsam bunlar olur yani. Peki mevsimlerde, Jahreszeiten nerede ne olacak? Peki renkli kalem alsam. Jahreszeitenlerde im Frühling, şöyle küçük küçük yazacağım artık. Im Frühling, ilkbaharda. Im Sommer, yazda. Im Sommer. Peki in diesem Jahr, bu yıl olarak in diesem Jahr, bu yıl, önümüzdeki yıl, im nächsten Jahr. Das artikeli im nächsten Jahr, şöyle yapıyorum bakın. Evet, şurada in olduğu için burası m, burası im olduğu için burası n. Görüyor musunuz? Ha ne zaman olur? Çünkü bu artikel etkilendi. Bu sıfat olduğu için, artikeli değişik olduğu için n oldu bakın. Peki im Jahre 2023. Evet, in einem Tag, bir gün içinde, in einem Tag, an einem Tag da kullanılır. In drei Tagen, 3 gün içinde. Bakın, im November, im Dezember, 1938. Peki in 2 Minuten de diyebiliriz. Bunların hepsini in kurzer Zeit, kısa zaman içinde, in kurzer Zeit, uzun zaman, in länger Zeit, uzun zaman içinde, yakın zamanda desek in jüngster, früheren Zeit, gecelerde, in früheren Zeit, in der guten Zeit,
inside, der not gibi bir sürü cümleler kullanabiliriz. Yapacak inleri ben daha sonra göstereceğim. Ne güzel vokaleri. Hepsini tek tek göstereceğim. Herhalde bir yeter. Şuraya alayım ve soru kelimelerim ne biliyor musunuz? Şu, bu, hepsinin ortak sorusu. In welcher Woche de diyebilirim. In welchem Tag da diyebilirim. En iyisi, en güzel, kolay cevap. Wann. Hepsinin sorusu. Buraya da ne diyebiliriz? Im Frühling. Evet, im nächsten. Wann sorumuz wann. Ve wann her zaman datif ister. Evet, unutmayalım. Her zaman wann otomatik datiftir. Orada hiç cümleye, fiile bakıp da dönüp sorgulamaya gerek yok. Hepsi nedir? Wann. Wann ve wann'ın tek cevabı datiftir efendim. Datif. Wann'la sorduğun zaman datif. Oraya an gelecek daha sonra. An proporsiyonuyla da yapacağım. Hepsi in. Peki in'den geçiyorum. Hatta şu sayfayı da bırakıyorum. Çünkü ikili sayfa kullanacağım. Auf proporsiyonuna geçiyorum. Çok önemli bir proporsiyondur biliyor musunuz? Auf. Auf akuzatif. Auf datif. Bu proporsiyonun nerelerde kullandığını pek bilinmiyor. Peki ben bunları tek önce neyle başlayayım biliyor musunuz? Auf'a. Önce sert zemin mi? Yüksek yerle başlıyorum. Yüksek yer. Yüksek yer. Yüksek yer. Auf. Aslında şu auf'u şurada bir anlatayım da. Auf proporsiyonu şurada bir anlatayım. Auf proporsiyonu aslında inle, bayla arkadaştır. Bay insanların yanında kullanılır. İn bir mekanın kapısı olan, çatısı olan bir yerde içeriye girdiğin zaman ya da bir çekmece olduğu zaman, dolap olduğu zaman in kullanılır. Auf proporsiyonu yüksek yerde kullanılır. Şunu bir açıklayayım, ondan sonra gideyim. Böyle gideyim. Yüksek yere çıkarken balkon, dağ, örülü zemin. Örülü zemin nedir? Örülü zemin havaalanı gibi, Bahnhof, istasyon gibi, okul avlusu gibi, spor sahası, tenis sahası gibi örülü. Yani sokaktan farklı olan yerlerde. Hatta sokakta burada kullanılır. 3. Tezgah efendim, tezgah. Tezgah oldu. Mesela diyorlar ki süpermarkete giderken niçin auf kullanıyorsunuz? Niçin ins kullanıyorsunuz? Süpermarket olmaz efendim. Olmaz. Tezgah olan yerden yukarıda yerler nedir? Mesela bunları da yazayım ya yanlarına. Süpermarkete giderken süpermarket, bakın tezgah var. Bankaya giderken bank. Peki süpermarket Almanca olsun bu da. Supermarkt. Peki banka, postane, süpermarket postane olan mesela yerden yukarıda, yüksek yer dediğim zaman bir de yerden yukarıda da diyeyim bunu. Yerden yukarıda olan. Mesela mezarlığa giderken de tuvalete giderken de auf kullanılıyor. Bu auf o kadar hassas bir proporsiyon ki. Peki dördüncü sert zemin efendim. Sert zemin nedir? Sert zemin mesela sandalyeye oturuyorsun, sert zemin değil mi? Stuhl, sandalye. Sert zemin. Peki sofa, kanepe ama koltuğa otururken in diyorlar. Peki yatağın içinde yatarken in, yatağın üstüne bir nevresim koyarsan auf. Bu kadar. Sert zeminle mesela masa sert ya. Masanın üzerine herhangi bir şey koyduğun zaman. Peki yere bastığın zaman yerde sert zemin değil mi? Fußboden. Buralarda bu şekilde kullanılıyor efendim. Şimdi biraz açıklık getiriyor. Örülü zemininde ne dedik? Buna da başka bir kalem kullanacağım. Örülü zemin nedir? Fußballplatz. Değil mi? Peki Fußballplatz, peki Tennisplatz, peki Bahnhof, istasyon örülü zemin değil mi? Flughafen örülü zemin değil mi? Keşke biraz daha şunu geniş alaydım şurayı. Neyse. Fußballplatz örülü zemin değil mi? Okul avlusu, Schulhof okul avlusu zemin değil mi? Schulhof, otoban. Otoban da farklı yerden. Yerden farklı olan şeylerde bakın 4 tane belirli üzerine durmamız gereken auf kullanılıyor. Aslında auf in demektir.
Auf in demektir. Ama bu yerden yukarıda. Şimdi yüksek yerlerle bir başlayalım mı? Orayı okeyledim. Yüksek yerle başlayalım. Evet. Ich gehe. İşte onun için şey yapamıyorum. Auf den Balkon. Balkona gidiyorum. Auf die Bühne. Sahneye gidiyorum. Bühne, sahne şey değil mi? Ben bunlar Türkçelerini yazmayayım da siz yazın. Zaten söylüyorum. Auf den Berg. Dağa gidiyorum. Peki tek dağa giderken auf den Berg. Sıra dağlara giderken in die Berge. Evet. Ay, ne yapayım ama böyle Almanca ben şey yapmadım ki. Auf die Insel adaya giderken yüksek değil mi? Auf den Hügel tepeye giderken Hügel. Peki yüksek yer başka ne olabilir? Mesela ağaca çıkıyorum. Steigen'i kullanırım. Ağaca gidiyorum olur mu? Auf den Baum. Auf den Baum. Ağaca çıkarken. Görüyor musunuz? Peki yüksek yer. Yerden yüksek. Mesela tuvalete gidiyorum. Ich gehe yüksek değil mi? Yerden yüksek. Aufs Klo. Klozete gidiyorum. Auf die Toilette. Auf die Toilette. Tuvalette. Peki auf WC. WC de deniyor değil mi? Auf die WC. Peki mezarlığa gidiyorum yerden yüksekte gene. Ich gehe auf den Friedhof. Friedhof mezarlık. Peki çatıya gidiyorum derken şunu şuraya sıkıştırayım. Aufs Dach. Çatı da yüksek değil mi? Başka yüksek ne yer olabilir? Peki bunları hemen öbür tarafta yazıyorum. Bakın ne yapacağım? Ich bin değil mi burada? Ich bin auf dem Balkon. Ya da oturuyorum. Ich sitze auf dem. Şu şey çok kötü oldu. Şöyle yapayım. Auf dem Balkon. Anlatırken bazen ipin ucunu kaçırıyoruz tabii ki. Auf der Bühne. Sahnedeyim. Ich bin auf dem Dach. Evet, ich bin auf dem Dach. Çatıdayım. Ich bin auf der Insel. Adadayım. Ich bin auf dem Hügel. Hügel. Hügel tepedeyim. Dağdayım. Ich bin auf dem Berg. Dağdayım. Ağaçtayım. Ağaçta oturuyorum. Auf dem Baum. Bakar mısınız? Evet. Ich tuvaletteyim derseniz gene ich bin auf dem Klo. Klozetteyim, Klo. Ich bin auf der Toilette. Tuvalette. Şimdi anladınız mı niçin auf kullanılır? Tuvaletin içinde olunmaz ya. O bazı yerlerde in der Toilette diyor. Hayır efendim. Evet. Ich bin auf dem Friedhof. Friedhof. Mesela köydeyim derken de tarlanın üstündeyim derken de özel toprak olduğu için ne yapayım? Orada da auf kullanılıyor. Ben köydeyim im Dorf pek kullanılmıyor. Auf dem Dorf'tur orada da. Bakar mısınız şimdi? Hemen bir tanesini alıyorum. Bakın böyle de karmaşalıktan kurtuldu. O ilk yazım çok kötüydü. Neyse oradan da yararlanan olabilir. Wo bist du? Evet. Wohin gehst du? Evet. Nereye gidiyorsun? Gördünüz mü? Şimdi gelelim auf'un serisine devam ediyorum. Çünkü çok önem verdiğim bir proporsiyonlardan birisi bu. Önem verdiğim proporsiyonlardan biri. Örülü zemine girelim mi? Örülü zemin. Evet, örülü zemine girelim. Örülü zemine girelim. Yüksek yeri bitirdik. Örülü zemine gidelim. Auf. Akuzatif, Frage wohin ve auf, datif ve wo, nerede? Bakın, evet, örülü zemin. Ich gehe auf die U-Bahn Station. U-Bahn stasyonu şuraya yetiştirebilirsem. Stasyon. Bakın stasyon ne? En. Ich gehe auf den Bahnhof. An den Bahnhof da kullanmaz ama ich bin am Bahnhof deniyor. Ich bin auf dem Bahnhof. Örülü zemin. Çünkü terminalin zemini örülüdür efendim. Tren şeyde olsun, bizim gar dediğimiz Bahnhofların zemini örülüdür. Havaalanının zemini de örülüdür. Auf den Flughafen. Auf den Flughafen.
Evet. Auf dem Schulhof, okul avlusu da örülüdür. Sokaktan farklıdır. Ama sokaktan farklı deyince sokakta mesela ich gehe auf den Fußgängersteig'da dediğim zaman mesela kaldırım da farklıdır diğer taraftan. Ich gehe auf den örülü zemin gene Tennisplatz. Tennisplatz. Yani oralarda gördüğünüz zaman anlayın diye. Ich gehe auf den Hauptplatz, Marienplatz, Atatürkplatz. Platzlarda, meydanlarda örülü değil mi? İki auf Atatürkplatz derken özel isim girdiği için burada artikel olmaz. Atatürkplatz. Ya da bunu ayırarak da yazabilirim. İki auf die Straße. Evet, örülü zemin. İki aufs Dorf. Köye gidiyorum. Tarlaya gidiyorum. Aufs Feld. Aufs Land da köydür. Köye gidiyorum derken auf kullanılıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet, köydeyim. Ich wohne de olabilir değil mi? Ya da ich bin diyelim. Çünkü şeyde istasyonun şeyi gelecek. Auf der U-Bahn Station. Ich bin auf dem Bahnhof. Ben istasyondayım. Ben terminaldeyim. Ich bin auf dem Flughafen. Havaalanındayım. Flughafen. Ich bin auf dem Schulhof. Okul avlusundayım. Ich bin auf dem Schulhof. Ich bin auf dem Tennisplatz. Bütün plaslara, bütün futbol maç sahaları da çim saha olduğu için hepsinde geçerli bu. Tennisplatz. Ich bin auf dem meydandayım. Ich bin auf dem Hauptplatz. Ich bin buraya an proporsiyonda kullanıyorlar. Atatürkplatz, çünkü özel isim olunca Atatürkplatz, Marienplatz diyebiliriz. Bu şekilde de yazayım, bir de böyle görünsün. Ich bin auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Ich bin aufs Dorf. Peki Haltestelle ne? Yine bakın Haltestelle. Ich gehe auf den Haltestelle. Haltestelle su da kullanın. Şuraya bir yazayım bu kalemle. Ich gehe auf die Haltestelle. Durağa gidiyorum. Haltestelle. Duraktayım. Bakın. Evet. Ich bin pardon. Auf dem Dorf. Ich bin oraya bakınca oraya akuzatif yazdım. Ich bin auf dem Feld, tarladayım. Ich bin auf dem Land, köydeyim. Auf dem Land. Ich bin auf der Haltestelle. Neredeyim? Duraktayım. Bin auf der Haltestelle. Bakın hemen auf dem Tennisplatz aldım. Wo bist du? Neredesin? Peki buraya sorduğum zaman wohin gehst du? Giderken akuzatif, orada olurken datif, auf'u ikinci bölümde yaptı. Gelelim tezgah olan yerlere. Hadi tezgahlara gidelim. Tezgahlara gidelim. Tezgahlara giderken auf, şu üzerlerine tezgah falan yazayım mı? Şurası mesela zemin farklı diyelim. Şöyle yazalım da zemini farklı olan, farklı. Buraya da zemin farklı diyelim. Zemin, örülü, farklı olan yerler, farklı. Burasına ne diyelim? Yüksek yer dedim. Şuraya da yüksek yer diyeyim. Yerden yüksek yer. Evet. Böyle ayırmasam bu böyle anlaşılmayacak. Peki nereye gittik? Auf akuzatif, auf datif. Datif çok önemli fiillerdir bunlar. Frage wo, Frage wohin. Wohin. Peki burada ne yazıyorum hemen? Evet. Tezgah varsa. Tezgah. Yerden yukarıda tezgah varsa. Tezgah. Bakın nedir tezgahtan kastettiğim? Ich gehe auf die Bank.
Niye in die Bank da kullanılır? Tabii ki de kullanılır ama şu iyi bir Almanca için bu auf die Bank'ı gördüğünüz zaman şaşırmayın. İki, auf die Post. Postanede de tezgah yok mu? Var. Peki şeyde de tezgah yok mu süpermarktta? Supermarkt. Supermarkt. Evet, tezgah. Pazarda tezgah yok mu? Auf den Markt. Evet. Auf den Schalter. Peki gişede var mı? Auf den Schalter. İkiye an die Informationsbüro da deniyor. Aufs Informationsbüro. Auf, şöyle ortadan alayım. Auf das Informationsbüro. Bu kitapları ne yapacağım biliyor musun? Bu yazdığım çok var burada. Şu ilk bölüme bir tek yok. Akuzatiften itibaren saatler falan hepsi var. Bunu tarattırıp şey yapmak istiyorum. İsteyenlere tarattıracağım. Ama onun bir fiyatı var yani çünkü şeyler A4 kağıtlar çok pahalandı ya. Onu bir kitapçıyla konuşup ona göre bir düzgün bir şey yaparız. Yani bu kitabı, bu defteri isteyenler tarattırarak bakayım böyle bunlar da tarattırır herhalde değil mi? Renkli yazdığımız için. Evet. Şunu bu kitabı edinmek isteyenler olursa bana yazsınlar şeylerde, yorumlarda. Ben bu kitapları bunu bir kitap haline getirip ama benim daktiloya yazma lüksüm yok. Hiç zamanım yok çünkü günün 14 saati çalışıyorum. İnanın 14 saat abartılı bir rakam değil. 13 saat, 14 saat çalışıyorum. Bunu daktiloya alıp bilgisayarda yazmak için birisini bulmak lazım ama o da tekrar kontrolden geçmesi lazım. Çok büyük bir zaman benim için, çok büyük lüks. Onun için ne yapacağım? Bunu bu şekilde yazıyla, her şeyde klavyeden geçmek zorunda değil ki. Böyle de ders notları olarak arkadaşlar isterse bana söylesinler. Ben bunun şeyini taratmasını yapar, gönderirim de yani ama bunu tabii ki bir bedeli olacak. Evet, devam ediyorum. İki, Informationsbüro. Bakın nasıl biliyor musunuz? Mesela resepsiyon desem resepsiyona gidip dayanıldığı için o da yerden yukarıda ama ben resepsiyona gidiyorum. İki, an diye resepsiyon deniyor biliyor musun? Dayandığı için. Şimdi ana anlatacağım bundan sonra. Auf'tan sonra. Çok önemli. Bu in proporsiyonu auf ve an çok önemli benim için. Diğerlerinin zaten anlamlarında gizli ne oldu ama bunlar farklı farklı alanlarda değdiğin yerde an oluyor. Onun için resepsiyon demiyorum çünkü resepsiyonda da yukarıda tezgah var ama oraya bir değme söz konusu. Tabii bankaya da değiliyor ama hangi mantıktır bunları avfla kullanıyorlar, resepsiyonu anla kullanıyorlar onlar yani zamanla anlaşılacak. Bakın geldik buraya şimdi. Ich bin ben neredeyim? Wo bist du? Ich bin auf der Bank. In der Bank da denir ama auf der Bank çok kullanılıyor ve eski güzel düzgün Almanca'da bu. Bu inanın bu. Auf dem Supermarkt. Evet. Auf dem Markt. Evet. Auf dem Markt. Auf dem Schalter. Schalter gişe biliyorsunuz. İnformasyon Schalter de var. Evet, ich bin auf dem Informationsbüro. S'i buraya kaynaştırma harfini alayım. Büroyu buraya atayım çünkü böyle ayrı ayrı. Peki ne diyorum hemen? Şuraya alayım ki karışıklık olmasın. Wo bist du? Neredesin? Peki bunu da aldığım zaman evet. Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin gehst du? Bakın tezgahı da açtık. Sert zemine geçeceğim şimdi. Auf bitmedi. Sert zemine geçiyorum. Son sert zemin. Evet. Sert zemin, sert zemin. Sert zemin. İn. Yine in diyorum. İn değil. Auf akuzatif. Auf devam ediyorum. Datif. Burada wo Frage. Burada wohin Frage. Evet, devam ediyorum. Şu maviyle yazacağım.
Sert zemin nedir? Sert zeminle ilgili alıştırma yapayım. Evet, işsetsemiş, işsetsemiş, işsetsemiş. Hepsini karışık vereyim. Auf den Stuhl. Sandalye sert zemin değil mi? Auf den Stuhl. Evet, auf Sofa. Sofa. Sofa şey. Kanepe. İşsetse auf das, aufs ile birleştirebilirim. Fahrrad, bisiklete biniyorum. İşsetse aufs Motorrad. Motorrad, sert zemin. Motorrad, masaya da geleceğim şimdi ama iştelemiş de diyebilirim. Miş, evet. Yerde duruyorum. Auf den Fußboden. Yerde dururken de yer içinde Fußboden, auf kullanılıyor. Evet, iştelemiş. Peki, auf sofa dedim. Sandalye, sert zemin. Evet, auf die Bank. Parklardaki bank var ya, o da auf olur. Auf die Bank. Peki bunları hemen ne yapıyorum? Aklıma daha gelince daha yazacağım. Şuraya geçiyorum. Ich sitze. Setze değil, sitze. Bakar mısınız fiillerin farklılığına? Ich sitze auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Sandalyenin üzerinde. Antalya'da otura koydum diyorlardı. Çok değişik Almanca Türkçeleri. Oturur vaziyette olmak. Evet. Auf dem Sofa. Evet, sofada oturur vaziyetteyim. Auf dem Fahrrad, bir süreç var burada devam eden. Auf dem Motorrad, auf dem Motorrad, auf der Bank, auf der Bank. Evet, yerin üstünde duruyorum. Ayakta duruyorum yani. Auf dem Fußboden. Bakar mısınız? Fußboden. Yani bunlar B1 aslında benim anlattığım Almanca B1 anlamında. Bunlar böyle ince detaylı anlatıldığında böyle. Bakın, devam edeceğim bu şeye. Bu sayfaya yazmayayım ki böyle karışıklık olmasın. Devam edeceğim Auf'un sert zemine. Sert zemin diyorum. Sert zemin. Evet. Buraya da sert zemin diyelim. Sert zemin. Evet. Wohin stellst du dich? Nerede dikeliyorsun yani dik olarak duruyorsun. Evet. Şuraya soru sorduğum zaman wo neyse tekrar wo yazayım mı? Şuraya çarpılıyorum. Wo stehst du? Nerede duruyorsun? Değil mi? Nerede? Bakın alfa devam ediyorum. Sert zeminin nasıl olduğunu bakın bu sandalye masa tamam söyledim. Şimdi bir masaya geçeceğim ki masada niçin auf kullandığını görün. Auf propozisyonu yine akuzatif. Sert zemine devam ediyorum. Bunun alanı biraz daha fazla. Sert zemin ve auf datif. Bakın. Şimdi ich lege die Vase. Evet, masa için tek kullanılan şey masa. Auf den Tisch. Masanın üzerine koy. Çünkü masa sert zemin efendim. Ich lege den Bleistift. Kalemi nereye koyuyorum? Masaya. Auf den Tisch. Auf den Schreibtisch de diyebilirim. Sert zemin. Peki ich lege ich lege vaze olur mu? Lege iştelle olacak. Pardon. Şunu hemen çizdim. Evet. Öğrencilerin benim kusuruma bakmazlar herhalde. Acele ettiğim için. Öyle hızlı gidiyorum ya. Peki iştelle vazotik olarak koyulur değil mi? Kitap şey olarak koyulur. Evet. İştelle ne diyelim? İştele divaze dedim. Dik olarak masaya başka ne koyabiliriz? Die Flasche ayaklıdır çünkü. Yine auf den masaya çalışıyorum. Auf den Tisch. Evet. İştele den Blumentopf. Saksıyı da masanın üzerine koyalım. Auf den Tisch. Ama ich lege Handy cep telefonu dik olarak konmaz. Handy auf den Tisch. Görüyor musunuz? Sert zemin. Auf den Tisch. Evet.
Evet, şimdi devam ediyorum. Yere konulan şeyler için, yere konulan şeyler için. Bir de kitabıma da bir bakayım bu arada. Böyle ezberden gidiyorum ama evet. Mesela ich setze, ich setze das Kind, setze das Kind, çocuğu arabasına mı koyalım? Evet, auf dem arka koltuğa koyalım. Auf den Rücksitz. Arabanın arka koltuğu. Rücken sırt değil mi? Rücksitz de arka koltuk demek. Arka koltuk. Peki bundan biraz kendi kitabımdan bir faydalanayım. Auf den Tisch koyduk. Evet. Oturtma olur. Şimdi benim devam edeceğim şey ne biliyor musun? Ich lege halıyı den Teppich auf den Boden. O Boden'a başka bir sayfa mı açsam çok oldu ama evet ich lege ne diyelim yatık bir şey aklına geliyor mu? Ich lege ne diyelim den Kasten yatık bir şekilde olsun. Das Buch diyelim yatık şekilde. Das Buch auf den Boden. Auf den Boden. Ama Boden'a her şeyleri dik koyalım. Ich stelle den Koffer, das Koffer, das Gepäck nereye koyalım? Gepäck auf den Boden. Auf den Fußboden. Şuraya Fußboden. Evet, yer sert zemin olduğu için oraya da auf kullanıyorum. Bakar mısınız? Bunlar böyle ayrıştırdım hepsine. Peki gelelim şimdi buraya. Die Vase steht auf dem Tisch. Masanın üstünde duruyor bakın. Tisch. Evet, der Bleistift steht. Bu çok önemli bir konu olduğu için özellikle bu auf'un kullanma alanı çok farklı. Niçin orada auf olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet, die Flasche steht. Bakın buzdolabının içinde in dedik ama masanın üzerinde niçin auf değil? Çünkü buzdolabıyla tiş aynı. İçinde ikisi de. İçinde ama auf zemin olduğu için auf oluyor işte. Bu kadar böyle bir dil işte. Der Blumen